durum çok karıştırılıyor. Herkes bu dişi süt dişi zannediyor. Ama aslında bu diş... Hocam direkt konuya giriyorum. Süt dişleri ne zaman dökülür? Süt dişlerinin ilk dökülmeye başladığı zaman 6 yaş civarı. 6 yaşında ilk olarak alt keser dişlerimiz dökülüyor. 7-8 yaş civarında üst keser dişlerimiz, 9-11 yaş aralığında da köpek dişlerimiz ve azı dişlerimiz dökülüyor. Ancak şunu araya ekleyeyim, bu kişiden kişiye değişebilen bir süreç. 13-14 yaşında ağzımızda süt dişi olabildiği gibi süt dişlerimiz 4-5 yaşında erkenden de düşebilir. Bu yüzden zamanda minik sapmalar gayet normal. Erken dökülmeler de olabilir, geç dökülmeler de olabilir. Bunlar sizi korkutmasın. Hocam peki tamam. Minik zaman sapmalarından korkmuyorum ama her şeyin normal gidip gitmediğini nasıl anlayabiliriz? Süt dişlerinin dökülme sürecinde herkesin yaptığı belli hatalar var. Çoğu kişinin yaptığı ilk hata hala kanalımıza abone olmamak. Aşağıdan beğen butonuna basıp bir de abone olursanız hayat boyu işinize yarayacak bilgilere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Şaka bir yana, ne demiştik? En çok yapılan hatalar. En sık gördüğüm hatalardan biri 6 yaşında oluyor. Bizim birinci büyük azı dediğimiz bir diş var. Bu dişe 6 yaş dişi de denir. Bu diş süt dişlerinin hemen arkasında hiçbir süt dişini düşürmeden kendi yerine çıkıyor. Bu durumda ne oluyor? Aileler hiçbir süt dişi düşürmeden yeni bir diş çıktığı için bu dişi de süt dişi zannediyor. İşte bu durum en sık karıştırılan durum. Herkes bu dişi süt dişi zannediyor ama aslında bu bir süt dişi değil. Hocam tamam, bunu da anladım ama bir de kalıcı diş bazen süt dişlerinin böyle arkasından geliyor. Çift diş varmış gibi gözüküyor. Bu bir sorun mu peki? Tam da ikinci olarak ben de bunu söyleyecektim. Hiç öyle durmuyor biliyorum ama bu görüntü çok sık gördüğümüz ve çok da tehlikeli olmayan bir durum. Alttaki daimi dişimiz öndeki süt dişlerimizin bir miktar daha gerisinden çıktığında oluyor zaten bu durum. Bu durumda ne oluyor? Zamanla dilin etkisiyle beraber arkadan çıkan kalıcı dişimiz öne doğru hareket ediyor. Öndeki süt dişlerimizin kökünü de eriterek onların sallanıp düşmesine neden oluyor. Ama bazı durumlarda bu öndeki süt dişleri arkadaki dişlerimiz yükselmesine, büyümesine rağmen sallanıp düşemiyor. Bu durumda da bir çocuk diş hekimine görünmelisiniz ki öndeki süt dişlerinin bazı durumlarda çekimi gerekebilir. Kalıcı diş arkadan geliyor, süt dişini ittirip dil onun doğru yeri bulmasını sağlıyor, yani doğru mu anladım? Genelde böyle oluyor ama dediğim gibi bazı durumlarda arkadaki dişimiz yönünden dolayı yükselmesine rağmen öndeki süt dişimizde hiçbir sallanma olmuyor. Bu durumda öndeki süt dişlerimizin çekilmesi gerekiyor. Peki ben ne zaman artık bu diş kendi düşmeyecek, artık doktora gitmem lazım diyebilirim? Size önerim, o dişleri ilk gördüğümüz zaman mutlaka bir diş hekimi kontrolünden geçin. Diş hekiminiz zaten size ne zaman gelmeniz gerekiyor ya da öndeki dişlerimizin sallanması ne durumda, bunları bakarak bir yönlendirme yapacaktır. Özetle içeriden diş geldiğini görüyorsanız en doğrusu bir doktor kontrolüne gidin diyorsunuz. Hocam şimdi sorun zannedilen ama pek de sorun olmayan durumları anlattınız. Biraz da gerçekten sorun olabilecek durumları konuşalım. Hangi durumlarda evet artık bu gerçekten bir sorundur diyebiliriz? Bir süt dişi düşmüyorsa, mesela dedik dişlerimizin düşme yaşları var, düşme zamanları var diye. Örneğin bir alt keser dişimiz 6 yaşında düşer dedik. 6 yaşını geçtik, 9 yaşımıza geldik. Hala düşmüyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Genelde de bu sıkıntıların en büyük nedeni alttaki kalıcı dişlerimizin eksik olmasından kaynaklanıyor. Hocam çıkmayan diş nasıl eksik olabiliyor? Ben orayı pek anlamadım. Bazı kişilerde alttaki kalıcı dişlerden bazıları hiç oluşmayabiliyor. Bu durumda da alttaki kalıcı dişimiz olmadığı için süt dişimizin kökü erimiyor ve süt dişimiz düşmüyor. Bu diş oluşmama durumunu da en sık gördüğümüz dişler üst yan keser dişlerimiz, ortadaki tavşan dişlerimizin bir yanındaki dişler. İkinci büyük problem de süt dişimizin geç düşmesi değil, erken kaybetmemiz. Bu süt dişlerini çürük, travma gibi nedenlerden dolayı erkenden kaybedebiliyoruz. O kaybedilen yeri yanlardaki dişlerimiz maalesef dolduruyorlar. Bu durumda da alttan çıkacak dişimiz yer bulamıyor ve çıkamıyor. Yani süt dişlerimiz alttan gelen kalıcı dişlerimizin yerini tuttuğu için yaşından önce kaybedilirse daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Böyle durumlarda yer tutucu dediğimiz uygulamalar var ama bu yer tutucular farklı bir videonun konusu olsun. Unutmadan da ekleyeyim, her türlü merak ettiğiniz sorunuzu yorum olarak yazmaktan çekinmeyin ve tabii ki abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.